Burası ne Japonya ne de Finlandiya'dan bir okul. Burası Türkiye'nin modern köy enstitüsü anlayışıyla ve Anadolu'nun kadim bilgeliğiyle donatılmış, kendi kendine yeten bireyler yetiştiren ilkokulu. Bazı ülkelerde Türkiye'den daha fazla tanınıyor. Zaman zaman Charlie Chaplin ya da Victor Hugo gibi önemli isimler bile burayı ziyaret ediyor. Peki çocuklarını burada okutabilmek için ülke değiştiren ailelere ne demeli? Şu anda bu okulda 5 kıtadan 20'den fazla farklı ülkeden öğrenci eğitim alıyor. Tüm gıda ihtiyaçları öğrencilerin bizzat yetiştirdiği tarlalardan karşılanıyor ve ürünler 300 yıllık bir ambarın içinde saklanıyor. Süt keçilerden sağlıyor. İçme suyuysa Belgrad'dan taşınıyor. Günün sonunda fırında pişen mis gibi pideler ödül oluyor. Burada kantin yok. İşlenmiş gıda da yasak. Neredeyse sıfır atıkla çalışıyorlar. Kağıt havlu ve sıvı sabun yerine öğrencilerin diktiği havlular ve kendi yaptıkları sabunlar kullanılıyor. Bugün bir afet ya da savaş çıksa bu okulun ambar ve sığınaklarında kendilerine 6 ay yetecek kadar gıda ve ekipmanları hazır. Ekim ve hasat tamamen öğrencilerin sorumluluğunda. Ürün fazlası pazarda satılıyor. Bu sayede akademik müfredata ek olarak matematiği ve hayat bilgisini öğreniyor, el emeğiyle kazandıkları parayla kendi bütçelerine şimdiden katkı sağlıyorlar. Yemek yapmayı, hamur açmayı öğrenmek bu okulun olmazsa olmazları. Kimi zaman sanayide çalışan bir kadının deneyimlerini bizzat yaşıyorlar. Kendi elbiselerini dikiyor, yemekleri eşitçe paylaşmayı öğrenerek arkadaşlarına dağıtıyorlar. Çünkü buradaki hedef her koşulda kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirmek. Ve en önemlisi burada akran zorbalığına asla geçit yok. Okulun kurucusu eğitim ve gerçekler söz konusu olduğunda dertli mi dertli bir isim. Onu ve hikayesini dinlemek için haydi şimdi sözü kendisine bırakalım. Hep bana sorarlar. Çocuk hakları nedir? Çocuk hakları nasıl yönetilir çocuk hakları? Çocukların haklarını söyleyeyim size. 1. Çok oyun oynamak. 2. Anlaşılabilmek, dinlenilebilmek, saygı görmek. 3. Huzur. 12 yaşında başlayan yapayalnız yolculuğumda 18-19 yaşıma kadar eğitim hayatım, daha sonra girişimciliğim, sonra ilk kazandığım parayla önce İngiltere'den başlayan, sonra Finlandiya, Almanya, Uzak Doğu, birçok ülkeyi tek başına gezmiş, köylerin içine girmiş, oradaki öğretmenleri tanımış, çocukları tanımış, aileleri tanımış biri olarak benim başka türlü bir okul yapmam zaten mümkün değil. Finlandiya'dan geleni de merak ediyor, Slovenya'dan geleni merak ediyor, Amerika'dan geliyorlar merak ediyorlar, İngiltere'den. Diyorum niye merak ediyorlar? Bana göre çok basit görünen şey altında öyle büyük bir araştırma, çalışma, acı, zorluk kapsıyor ki 7 yaşındaki çocukları bir 70 yaşında erişkin insan gibi birçok hastalıkla uğraşan, ağır hareket eden, depresif, psikolojik olarak kendini çok çökmüş hisseden halde görebilirsiniz. 7 yaşındaki bir çocuk bunu nasıl böyle oldu? Biz ne yaptık? Bu çocuklar böyle oldu. Özel dersler aldırarak, dershanelere göndererek aman kaç tane soru çözdün, aman en iyi soruyu sen çöz, en iyi okula gitmelisin, en yüksek puanlı okula gitmelisin dediğimiz çocuklar o okulları bitirdiğinde, uygulamalı bir hayata girdiğinde bir matematiksel olarak bir odanın içine gir ve buranın yerleşim planını çiz, santimetresini ölç, tavan yüksekliğini ölç dediğimde bunu yapamıyorsa eğer, o zaman o en yüksek puanlı okulu niçin kazandı ve nasıl kazandı? Biz onlara bu testlerdeki soruları çözdürmek için illaki çok soru mu çözdürmeliydik? Yoksa biz kurum olarak pazarda satış yaptırıyoruz, kafadan toplamayı çıkarmayı öğrensin diye. Sanatla iç içe tutuyoruz, el örgüleri yaptırıyoruz, matematiksel rakamları aklında tutabilsin diye. Ve o çocuk da başarılı oluyor, o çocuk da o okulu kazanabiliyor. Demek ki illaki bunun 6. 4. sınıftan itibaren her gün 50 soru çöz, 80 soru çöz diyerek yapmanın bir anlamı yok. Yazık değil mi o çocuğa? O çocuklar o okulları bitirdiği zaman çok kurumsal, çok uluslararası, çok iyi maaş veren firmalarda çok iyi maaşlara işe mi alınacağını düşünüyorsunuz? Öyle bir dünya yok. Bitti. O
70'li yıllarda, 80'li yıllarda, bilemedin 90'ların başında vardı. Artık hiçbir şirketin yapay zekanın da gelişimiyle beraber sizlerin çok yüksek puanlı okulları bitirmiş, ezberi kuvvetli, bütün hukuk kanunlarını ezberlemiş, bütün matematik formüllerini ezberlemiş bireylere ihtiyacı yok. Onların kültürel zekasını geliştirmiş, duygusal zekası kuvvetli, yardımsever, takım çalışmasını bilen, sabırlı, anlayışlı, dinlemeyi bilen, sağlıklı beslenmeyi bilen bireylere ihtiyacı var. Yaz ayı geldi, hadi okullar tatil, gideyim bir ay, dinleneyim, gezeyim, denize gireyim, yapamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tarlaya gidiyorsunuz, buğday ekiyorsunuz. Ama size yeni nesiller emanet edilmiş, ben bu yeni nesili zehirli gübrelerle büyütemem, yetiştirdiğimiz gıdalarla. Hayvan gübresi topluyorsunuz, çiftlik hayvanları yetiştiriyorsunuz. Onun gübresiyle buğday, domates, biber, patlıcan ekiyorsunuz. Onları götürüyorsunuz, eletiyorsunuz değirmenlerde, kendiniz yapıyorsunuz. Bulgurunu kaynatıyorsunuz, bunu onlarca o bölgenin hanımlarıyla, köylü hanımlarıyla bir araya geliyorsunuz. Domatesinin salçasını yapıyorsunuz ve bunların çoğunu sizin veliniz ya da öğrenciniz bilmiyor. Siz kendi içinizde o mücadeleye devam ediyorsunuz. Sadece ne zamanki ürün geliyor, ambarlara depolanıyor, çocuklarla beraber ektiğiniz, biçtiğiniz, taşıdığınız, yerleştirdiğiniz ürünler mutfakta pişiyor. Bir bakıyorsunuz ki hiç sevilmeyen dediğiniz ıspanağı bütün çocuklar son dibine kadar yemiş. Barbunyayı dibine kadar yemiş, sizin köy eriştenizi yemiş. Yani çocuklardan bir tanesi size şunu söylemiyor. Neden kantinimiz yok? Neden patates cipsi satmıyorsunuz? Neden biz de dışarıda şu markadan hamburger söylemiyoruz demiyor. Gözlerinizin içine bakıyor. Benden isteğiniz ne öğretmenim diyor. Ona bir sürü iş yaptırıyorsunuz. Yani ambarın içini düzenle, depoyu düzenle, arkasından yanıma geliyor ve bana teşekkür ediyor. Niye bana teşekkür ediyorsun? Ben sana teşekkür ediyorum. Buradaki birçok işi yaptın. Ama sen bunu benim için aylarca çalıştın ve getirdin. Ama ben ona bir bilgi vermedim ki, anlatmadım, söylemedim, sosyal medyamda paylaşmadım. İşte o sanıyorum o çok küçük yaşta 12 yaşında zorlukla mücadeleye girdik ya, o bir yaşam boyu işin zoruna gitme bir kültür haline geliyor. Bu yüzden bu okulculuk projesinde de hep işin en zoruna gittim. Kazaklarını kendileri örsünler. Kötü yapsın, söksün tekrar örsün. Söksün tekrar örsün. Kıyafetini kendileri diksinler. Kötü diksin, tekrar diksin. 3 yaşında ayakkabısının bağını kendi çözsün, kendi bağlasın. 45 dakika beklememiz gerekiyorsa bekleyelim. Yemek saatinde kendi yapsın, kendi kaldırsın. Beklememiz gerekiyorsa 2 saat bekleyelim. Zaten eğitimciliğin %70'i gözlemdir. Eğitimcilik bir çocuğa ne yapacağını söylemek değildir. Eğitimcilik bir çocuğu gözlemlemek, o çocuğun karşısında doğru davranışı, doğru hareketi yapıp ona örnek olmaktır. Eğer sen anne baba olarak evde sürekli çatışma halindeysen, kavga halindeysen, siz öğretmenler olarak birbirinize çatışma halinizdeyken, anne baba ve öğretmen çatışma halindeyken bu çocuğun hangi eğitiminin ne başarısını bekleyebiliriz? Çocuk düzen ister, huzur ister, sakinlik ister, örnek model almak ister. O çocuk koridorlarda benim düşünceli acaba ben bu sene çocuklarım için artı ne değer katabilirim dalgınlığını gördüğü için beni çok seviyor. Bir okul düşünün, 70'ten fazla çiftlik hayvanı var. 100 dekardan fazla tarım arazisi var. Çocuklar oraya gidiyor, lojmanlarda kalıyorlar. Sabahtan akşama kadar ekiyor, biçiyor, hasat yapıyor. Bu tarımın tüm sürecinde hayvan gübresini kullanıyor, doğal ilaçlama yöntemlerini öğreniyor. Bir tohumun uçuşarak bir başka tarlaya gidip orada yeni bir ürün çıkardığını görüyor. Güçlü tohumu tanıyor, güçsüz tohumu tanıyor. 3 tane tohum ektim diyor, bir tanesi tutmuş diyor. Diyoruz çünkü yaratılış budur. İnsanlar da dünyaya gelirken en iyi tohumu seçerek mekanizma seni dünyaya getirdi. Bu da öyleydi. Bunun üzerine geliyor burada en sağlıklı yemeği yiyor. Sabah kahvaltısıyla, öğle yemeğiyle, ikindi saatiyle. Arkasından sanata geliyor. Dikiş yapmayı öğreniyor, el örgüsünü öğreniyor, punching yapmayı öğreniyor. Bir sanat eserini bütün okulda 3 yaştan 8. sınıfa kadar herkesin elinin bir dokunuşuyla sonuca bağlıyor. İçinde quilling sistemi var, ahşap boyama var, punching var, geleneksel keçe sanatı var. Bunlar hep bizim kendi ülkemizin gelenekleri, kendi ülkemizin kültürü. Öğle yemeğinde bir avuç yemek kalır, o bir avuç yemeği de hayvanlar yer. Burada kimse suyu başına akıtmaz, burada kimse
Kıyafeti biz her yıl duyuruyoruz. Geçen sene giymediğiniz, geçen seneden kalan kıyafetinizi temiz ve ütülü olarak okula getirin. Ve yeni kayıt olana diyoruz. Bunu kabul ediyor musun? Evet ediyorum. Tamam, o zaman bu okuldansın. Niye kabul etmesin? Temiz, ütülü, biz illaki gelin kıyafetlerinizi toplayalım, Anadolu'da bir köye hediye gönderelim. Bunun da bir mantığı yok. Bu da bana mantıksız geliyor. Yani bu da ayrıştırmadır. Oradaki çocuğa kendi giymediğin kıyafeti göndermek, bak biz aramızda giymiyoruz ama sana gönderiyoruz, sen de mutlu ol. Kibirimizi beslemektir. Biz oraya iyilik yapmak istiyorsak alırız kumaşımızı, dikeriz kendi ellerimizde kıyafetlerini bizim yaptığımız gibi. Oraya göndeririz. Yanında da kırtasiye malzeme. Çünkü değer veriyoruz ona. Çünkü kendimize değer veriyoruz. Ah biz savaşçı kadınlar. Ben de savaşçı bir kadınım. Savaşçı kadın olmak çok güzel. Savaşıyoruz tek başımıza. Her şeyi başarırız. Oraya da koşarız, paramızı da kazanırız. Bir mobilyayı da kaldırırız. Ağır da kaldırırız, zorluk da. Ama bu denge çok önemli. Bir kadının yaptığı çalışmalarda, işlerde kurduğu denge ve bir erkeğin kurduğu denge. Eğer biz birbirine çok fazla karıştırırsak, çok fazla kadına erkek görevlerini yüklersek, erkeğe çok fazla kadın görevlerini yüklersek, bir süre sonra bu cinsiyetler arasındaki dönüşümlerde de zorlanmaya başlayacağız. Yani çocuk yaştan itibaren biz bir erkek çocuğuna daha fazla ağır bir işi yaptırmamız gerekiyorsa yaptıralım. Ona göre kasları gelişsin, ona göre iş yetisi artsın. Kız çocuklarının daha fazla el sanatlarına odaklanması gerekiyorsa yapalım. Eğer biz bu iki cinsiyet arasındaki çarpışmayı biraz daha bilersek bir sonraki nesillerde kadın ve erkek diye bir ayrım kalmayacak. O zaman dünyanın sonu geldi demektir. Bizim bu iki cinsiyeti barışık tutmamız gerekli. Bunu da çok küçük yaşlardan itibaren yapmamız gerekli. Ben öğrencilerimle ne zaman çember saati sohbetleri yapmak istesem o ambara götürüyorum. Ambar yaklaşık 300 yıllık bir ambar. 2 tane, ikincisi de geldi şu anda. Orada hem bütün tahıllarımı, işte kış boyu yiyeceğim malzemeleri saklıyorum. Hem de öğrencilerimle sohbet ediyorum. Ben kendi sınıflarına girdiğimde o öğrencilerle o sohbeti yapamıyorum. Ama o ambarın içinde benim çocuklarım acılarını anlatıyor, travmalarını anlatıyor, hedeflerini, hayallerini anlatıyor, bilmeceler soruyor. Biz saatlerce çıkamıyoruz oradan. Bunun bir sebebi olmalı. 300 senelik bir ambar, ahşap kokusu içinde hala buram buram, loş bir ışık, tarihin kokusu, duvarlarda eski lambalar. Çünkü onlar da o ambarın içine girdiğinde kendi atalarının ruhunu hissediyor. Kendi topraklarının yansımasını hissediyor. İstanbul sadece şu an burada var olanlarla İstanbul değil ki. Bizim hatamız çocukları çocuk gibi görmek. Çocuklar çocuk değildir. Çocuklar bireydir. Çocuklar bir ruhtur. Çocuklar algıları açık, kimin onlara ne niyetle yaklaştığını çok iyi anlayan, dinleyen, gözlemleyen ruh arkadaşlarımızdır. Biz onların boylarının küçüklüğüne, yaşlarının küçüklüğünü küçümseyerek "Ay sen de çocuksun, sen de çocuk gibi konuşma" diyerek onların yaratıcılığını, özgüvenini, yaşama sevincini tüketiyoruz. Her zaman savunduğum gibi eğer çocukların çok hızlı uygulamalı hayata geçmesini istiyorsak meslek lisesi şart. Meslek lisesinin kullanılırlığını artırmak istiyorsak, talebini artırmak istiyorsak da tüm liseleri meslek lisesine dönüştüreceğiz. Eğer bunu yaparsak bazısı sanatçı olarak bir meslek lisesine gelişecek, bazısı marangoz olarak, bazısı makine mühendisi olarak otomotiv alanında gelişecek. O kadar iyi gelişecek ki. Çünkü artık kişiler sosyal medyadan tüm hap bilgileri alıyor. Yani siz öğretmenler ne anlatırsanız anlatın, akşam eve gittiğinde Google'a yazdığında sizin anlattığınızın 10 kat fazlasını oradan görüyor. Peki bu öğrenciyi artık 45-50 dakika nasıl tutabilirsiniz sınıfın içinde? Bırakın sahaya. Onun gerçek öğrenecekleri sahada. Onun 4 duvar arasında hele 13-14 yaşından sonra öğrenecek bir şey yok. Bitti. O yaşına kadar yabancı dili öğrendi mi? Öğrendi. O yaşına kadar matematik altyapısını öğrendi mi? Öğrendi. Fen bilgisi altyapısını öğrendi mi? Öğrendi. Bunun ötesinde daha fazla bilgiyi zaten o kendi proje bazlı çalışmalarla, vereceği projelerle, sosyal medyayla, bağlı olduğu, kayıtlı olduğu arşivlerle, dosyalarla, internette zaten öğrenecek. Bir özel okul kurucusu olarak bunu çok netlikle söylemek istiyorum. Eğer gelirinizin
%65'ini, %60'ını, hatta %50'sini çocuklarınızın okul masraflarına veriyorsanız, okul taksitlerine veriyorsanız ne olur özel okula göndermeyin. Onun yerine daha az çalışın, çocuklarınızla daha fazla zaman geçirin. Güvendiğiniz bir öğretmenin, sevdiğiniz, referansını aldığınız bir öğretmenin olduğu bir devlet okuluna öğrenciyi verin, kaydedin. Daha erken okuldan çıkar, siz daha erken eve gidersiniz. Çok daha sağlıklı zaman geçirirsiniz.